Şer'i kuralların olduğu yerde, yani şeriatın olduğu yerde Müslüman olmayanlara işkence mi ediliyor? Evet. İşte Türklerin çoğu Müslüman. O yüzden herkes hayır Türklerin çoğu Müslüman da değil. Çoğu kişi Müslüman olmadığını söyleyemeyecek kadar korkuyor. Şeriatla bence. hiçbir şey başa gelmeyecek. Çünkü Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Gençler, sizce laiklik mi yoksa şeriat mı? Laiklik. Neden laiklik? Ya Çünkü insanlar özgür ya olmayı hak ediyor şeriatla bence. hiçbir şey başa gelmeyecek. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülke değil. Bunu insanların anlaması gerekiyor. Yani çoğunlukla insanların kafasında şey var. İşte Türklerin çoğu Müslüman. O yüzden herkes hayır Türklerin çoğu Müslüman da değil. Çoğu kişi Müslüman olmadığını söyleyemeyecek kadar korkuyor. Şer'i kuralların olduğu yerde, yani şeriatın olduğu yerde Müslüman olmayanlara işkence mi ediliyor? Evet. Ya bu Ne zaman edildi? hayır bu öyle değil. Şöyle bu zihniyete sahip insanlar var. Bunu yapan İnsanları demiyorum, kuralı diyorum. Şeriatta Müslüman olmayanlara eziyet mi edildi? hayır. Zaten ama şöyle kurala uyulsa hiçbir sorun yok. Ama kuralı hem uymayıp üstüne bunu değiştirip anlatanlar Şeriata var. tam anlamıyla uyulsaydı isterdiniz o zaman. Hayır. Her şekilde layıkçılık yani. İnsanların yazmış olduğu kurallar. İşte içinde maddeler var, dinle devlet işlerine ayrılması vesaire. Ama şeriat direkt bizi yaratanın, inanan için diyorum. Buna inanmayanlar da var işte. Evet, Buna inanmayanlar ama Çoğunluğuna uyum sağlamak zorunda değil mi? çoğunluk diye atıp azınlığı ezerseniz eğer bu büyük bir sorun Çoğunluğa oluşturacak. uyum sağlansa, azınlığa da haklar verilse, Tamam. şeriatta bu var mesela. Şeriat ama. Türkiye'de yok. Türkiye'de şeriat yok çünkü. Türkiye'de böyle bir sistem oluşturabilecek kişi yok. Oluşturulsaydı, Oluşturulamaz. Bu daha çok hani üst ama düzey. daha önce oluşturuldu mesela, Türkiye'den önce bu vardı. Bu varsa ve düzenli bir şey olacaksa O zaman olsun yapsınlar. Yani. Yapsınlar o O zaman. zaman istersiniz. Evet tabii ki neden istemeyelim? Şu Bu anda olan laiklikte sistemi de kim bu var. isteyebilir ki? Yani. Şu an olan sistemi beğenmiyorsunuz. Neden beğenmiyorsunuz? Beğenilecek Burada bir tarafı var mı? İnsanlara saygı yok. İnsan haklarını savunulan bir ya kadınlara bildiğin hani haklarını alıyorlar elinden. Özellikle İstanbul Sözleşmesi onun kaldırılmasını istediler. Bunu kim ister? Hani orada İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu dönemde kadın cinayetleri ve kadına şiddet artış gösterdi. Bizi koruyacak olan İstanbul Sözleşmesi mi? Yoksa bizim eğitimimiz mi? hayır bakın Kaldırıldı ama yani şu anda yine daha da artmaya devam ediyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı orant. Aynı orant. ki artış da oldu ki bakın insanları tetikleyen şeyler var. Bunun olması da olmaması da bir bakımdan bakın. Herkesin perspektifinde farklı bu. Mesela size göre olmadığı zaman artıyor. Bana göre olduğu zaman artıyor. Ya da bana göre olmadığı zaman. Size göresi bana göresi yok. Hayır bakın. İstatistik neyse odur asıl. Türkiye'de ne İstanbul Sözleşmesi var ne eğitim sistemi var. Evet. insanlar Eğitim neyi- sistemi okey. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin olmadan önceki dönemiyle olduktan sonraki dönemine baktığımız zaman olduğu dönemde kadına şiddet artmış. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde şey var, hani bilirsiniz belki. Eşler arasında uyumsuzluk olduğu zaman direkt boşanma yoluna gidiliyor ve hiçbir şekilde arabulucu yasak. Hem İslam'a hem de Türk aile yapısına ters şeyler olduğu için bir çeşit çatışma meydana çıktı ve kaldırılması talep edildi, kaldırıldı. Ama kadına şiddet Ama öyle bir şey de var. Türkiye'de herkes Müslüman değil ki. ayete karşı çıktığı için kaldırılmış bir uygulama değil. Hem ayete karşı çıkıyor İstanbul Sözleşmesi, evet, ama hem de kadına şiddet artmıştı. Kadına şiddet bundan dolayı artmadı. Kadına şiddet insanların sapkınlığından dolayı arttı. Buna hiçbir şekilde Farklılığı insanların azgınlığı, insanların sapkınlığından dolayı. bu da eğitimle çözülecek bir şey aslında. Evet yok ki Türkiye'de Yok o eğitim yok. olan İnsanlar yok. nasıl eğitilebilir ki? Yok o sistem. Aslında yine dinimiz diyeceğim ama hani hem dinimizde şunu söylüyor, kadınlar emanettir, cennet annelerin ayaklarının altındadır deniliyor. Hem de kadınlara yapılan saygısızlıklar da çok fazla. Cinayetler, tecavüzler, adını bile söylemek istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç şeyler. İnşallah eğitim sistemiyle düzeliriz ama şunu da demek istiyorum. Gençlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Bir genç olarak size soralım. Bence gençler değil şu anda yaşlılar ve yetişkin insanlar yetiştirmiyor. Gençler daha akıllı. Evet, Gençler ki- yetişkinleri yetiştirse şu anda inanın daha güzel bir yer olabilir. Problem zaten yaşlılar. Mesela gençler çoğunlukla aklı, zihni yerinde olan insanları manipüle edecek yaşlılar var. Bunlar kalksa ortada ve gençler düzgün bir şekilde yetişse, hür iradeye sahip bir şekilde manipüle edilmeden zaten doğru düzgün insanlar olabilirdik ya da olabilirlerdi. Şu soruyu da sormak istiyorum. Süresiz nafaka yasasını duydunuz mu? Hayır. Hani İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyorsunuz ya, aynı yasanın içerisinde 62-84'lü yasanın içerisinde bu da var. Süresiz nafaka yasası, gerçekten düşüncenizi merak ediyorum. Kadınla erkek bir gün bile evli kalsa boşanması durumunda erkek kadına ömür boyu nafaka ödeyecek. Ben bunu kabul etmiyorum. Evet. Haksızlık olduğunu. Evet. Bence de bu doğru bir şey değil. Yani sırf erkekler erkek diye ya da evinin direği olmak zorunda değil. Kadın da evin direği olmalı. Burada eşit bir şekilde rolü oynamaları gerekiyor. Burada cinsiyetçilik oluyor yani bu doğru değil.
Buna hiçbir zaman Yükseltip erkekleri yere gömdüğümüz falan yok. İkisi de eşit olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yayınlayacağız hepsini. Kendi düşüncemi de söyleyeyim. Bana göre kadının değerlerinin erkekten çok çok üstün olduğu yerler var. Aynı şekilde erkeğin de kadının bazı konularda herkesin görevleri hani farklıdır. Kadının eğilimi farklıdır, erkeğin eğilimi farklıdır. İkisi de aslında baktığınız zaman insan olarak eşitler. İnşallah hani bu cinayetler, kadınların yaşadığı sorunlar, erkeklerin de aynı şekilde yaşadığı sorunlar ortadan kalkar. umarım. Sizce şeriat mı yoksa laiklik mi? Tabii ki layıktaki. Ama ben normalde yani gerçek dinle ilgilendiğim dönemlerim oldu. Şeriat dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Eğer Kur'an'ı okusalar dürüstlük kelimesi o kadar çok geçiyor ki önce onu uygulansınlar. O zaman şeriat tam anlamıyla uygulanırsa eğer şeriatı istersin. Yok, yine layıklık isterim. Neden? Din ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun. Din işlerini, devlet işlerini karıştırınca ne oluyor? Ortalık karışıyor zaten. Herkes dinin istediği gibi zaten yaşasın. Peki bir şey sorayım. Biz mi daha iyi biliyoruz? Bizi yaratanın yazdığı kurallar mı? Kurallar evet haklısın ama şu an kuralları insanlar kendi nefislerine uyguladığı için O zaman nefisleri uygulamasalar, o kuralları uygulasalar, şeriatı gerçek anlamıyla uygulasalar ben gerçekten kendi içimdeki Kur'an'ı yaşayabiliyorsam, herkes de öyle yaşarsa yani bu konu çok tartışılamaz. Herkes kendi doğru insan olsa zaten böyle olmaz. İslam'a göre bu konu tartışılamaz. Çünkü direkt şeriat demek zorundayız. Çünkü Müslümanız. Allah'ın kurallarını istemek zorundayız. Başka da bir lüksümüz yok eğer Müslümansak. Ama insanlar kendi nefislerine göre o kuralları, istekleri değiştiriyorlarsa Ben de diyorum ki eğer sizin dediğiniz gibi olmazsa, insanlar nefsini bir kenara bırakır, gerçekten o şeriatın kurallarını tam anlamıyla uygularsa, insanların bunu yapacağına inanmıyorum. inansanız ve yapsalar, ister misiniz o zaman? Vallahi ben çok tarikatların içinde gezdim. Yani hepsinin sohbetlerine falan gittim. Hepsi para. Başka da bir şey değil. Gerçekten yaparlarsa evet. Pekala. İnşallah bir gün şeriatı gerçekten ne diyorum ben ya? Şimdi ceza yer miyim? Yerim değil mi? Neyse, yerim. Ama düşüncelerimi ve kalbi duygularımı anladınız. Allah biliyor. Hak olan neyse biz de ondanız. Evet, Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Şu cümleyi söyleyemeyecek kadar özgür değilim, biliyorsunuz değil mi? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nde, Devlet Haliye Türkiye'de, dedem Fatih, diğer dedem Yavuz Sultan Selim, diğer dedem Kanuni Sultan Süleyman, daha eskiye gidelim. Kaç sultanlardan, nerelerin çocuklarıyken, kimlerin çocuklarıyken, kimlerin torunlarıyken bizler o dedelerimizin yapmış olduğu kuralları ve en geriye gidelim. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak dediği davayı şu anda şu küçücük kameranın karşısında söyleyebilecek kadar özgür değilim. İnşallah o özgür günler de gelir. Evet, ben Mert Armağan. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.